Düşünsenize, 10 yıllardır kimsenin çözemediği bir problem var ortada. Geleneksel düşünce kalıplarımızı kelimenin tam anlamıyla yerle bir eden olağanüstü bir vaka bu. Karşımızda sadece bir matematik probleminin çözümü durmuyor. İnsan ve makine zekasının bilgi üretme biçimimizi nasıl baştan yazdığına dair kusursuz bir örnek var. Bu öyle bir akademik kırılma noktası ki bilim dünyasını temelinden sarsıyor diyebiliriz. Dünyanın en parlak zihinleri 60 yıl boyunca uğraşıyor, çabalıyor ama tık yok. Sonra 23 yaşında ileri düzey matematik eğitimi bile almamış amatör bir genç geliyor ve sıradan bir pazartesi öğleden sonrasında işi bitiriyor. Nasıl yani, değil mi? İşte bugün tam da bu akıl almaz süreci inceleyeceğiz. Bu sadece zeki bir yapay zekanın değil, bir konuya bambaşka bir açıyla yaklaşıp doğru soruları sorma cesaretinin hikayesi. Hızlıca yol haritamıza bakalım. Önce bu 60 yıllık matematiksel çıkmazı, sonra amatör bir gencin yapay zeka dokunuşunu ve yapay zekanın o alışılmışın dışındaki rotasını konuşacağız. Ardından insan-makine işbirliğine, Lean sistemiyle doğrulamaya ve en sonunda matematiğin yapay zeka ile şekillenen geleceğine uzanacağız. Tıpkı bir ustalık sınıfı gibi adım adım ilerliyoruz. 1. Bölüm 60 yıllık matematiksel çıkmaz. Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir anlayalım. Her şey, efsanevi Macar matematikçi Paul Erdos ve onun 1968'den beri başımızı ağrıtan problem 1196'sıyla başlıyor. Konu ilkel kümeler. Yani hiçbir sayının diğerine tam bölünemediği o özel sayı grupları. Asal sayılar gibi düşünün. Erdos'un bunun için bir puanlama sistemi vardı ve bu kümeler sonsuza gittikçe skorun tam olarak 1'e yaklaşacağını öngördü. Stanford'dan ünlü matematikçi Jared Lichtman, yıllarını harcayıp 1.399 gibi bir üst sınır buldu ama o son, kesin adım bir türlü gelmedi. Tam bir çıkmaz sokak. Gelelim 2. bölüme. Amatörün yapay zeka dokunuşu. Sahneye sürpriz kahramanımız 23 yaşındaki Liam Price çıkıyor. Dev bütçeli laboratuvarlardan falan değil, sadece dizüstü bilgisayarı ve GPT-5.4 Pro erişimi olan biri. Akademik bir geçmişi ya da yerleşmiş önyargıları yok. Liam'ın yöntemi kendi deyimiyle vibe math, yani hissiyata dayalı matematik. Literatür taraması yok, önceden belirlenmiş kurallar yok. Sadece yapay zekaya sorular sorup onu sezgisel bir şekilde yönlendiriyor. Tamamen saf bir merak. Şu zaman çizelgesindeki zıtlığa bir bakın. Liam promptu girmek için sadece 1 dakikasını harcıyor. Yapay zeka ise o 60 yıllık engeli aşacak kanıt taslağını sadece 80 dakikada üretiyor. Ertesi gün Cambridge'de okuyan arkadaşı Kevin Barreto sonucu görüp bunun muazzam önemini fark ettiğinde tarih çoktan yazılmıştı bile. Koskoca 60 yıla karşılık sadece 80 dakika. Gerçekten akıl alır gibi değil. 3. bölümümüz, yapay zekanın alışılmışın dışındaki yolu. Asıl sihir tam da burada başlıyor. İnsanların 10 yıllardır neden aynı duvara tosladığına bir bakalım. Tam 60 yıl boyunca herkes problemi olasılık teorisine çevirerek çözmeye çalıştı. Bu o kadar kesin kabul ediliyordu ki kimse alternatifini sorgulamadı bile. Ama yapay zeka ne yaptı dersiniz? 90 yıllık von Mangold fonksiyonunu aldı ve bunu bir Markov zinciriyle birleştirdi. Matematiğin bu çok bilinen tekniklerini alıp bu özel probleme uyarlamak tek bir uzmanın bile aklına gelmemişti. Tıpkı AlphaGo'nun insanlara başlangıçta hata gibi gelen ama aslında oyunu baştan yazan o meşhur hamleleri gibi. Yaşayan en büyük matematikçilerden Fields madalyası sahibi Terence Tao durumu o kadar güzel özetliyor ki, herkesin denediği standart bir hamleler dizisi vardı, ancak hepsi ilk hamlede hafifçe yanlış bir yola saptılar. Düşünebiliyor musunuz? Kendi kurduğumuz ve güvendiğimiz yöntemler bizi adeta kör etmiş, model ise bu böyle yapılamaz diyen o akademik bagaja sahip olmadığı için o saf cehaletin getirdiği müthiş avantajı sonuna kadar kullandı. 4. bölüm İnsan ve makine işbirliği. Burada manşetlerde dolaşan o büyük efsaneyi bir çürütmemiz lazım. Yapay zeka insanlığı tek başına falan ekarte etmedi. Bakın, problemi en iyi bilen isimlerden Jared Lichtman ne diyor? ChatGPT'nin kanıtının ham çıktısı aslında oldukça kötüydü. Bu yüzden ne söylemeye çalıştığını anlamak için bir uzmanın onu eleyip incelemesi gerekiyordu. Yani makine harika bir rota çizdi ama yazdığı şey okunabilir pürüzsüz bir akademik makale olmaktan hala çok uzaktı. Karşımızda aslında muazzam bir stratejik sinerji var. Yapay zeka insanların 10 yıllardır göremediği o ana iskeleti, o sarsılmaz temel vizyonu ortaya çıkardı. Ancak bu iskeletin üzerinde epey bir gürültü ve kaos vardı. İşte tam o noktada Tao ve Lichtman gibi vizyoner uzmanlar devreye girdi, o gürültüyü titizlikle elediler ve ham iskeleti alıp sağlam, reddedilemez bir matematiksel kanıta dönüştürdüler. Et ve kemik misali, harika bir ortaklık. 5. bölüm
Lien sistemiyle doğrulama. Peki büyük dil modellerinin bazen inandırıcı yalanlar söylediğini biliyoruz. Bu sonucun tatlı bir halüsinasyon olmadığından nasıl eminiz? İşte bu 4000 sayısı tam da bunu kanıtlıyor. Matt Inc. tarafından geliştirilen Gauss adlı bir yapay zeka ajanı bu insan-makine ortak yapımı çözümü aldı ve kelimesi kelimesine doğrulamak için acımasız Lean 4 sisteminde tam 4000 satırlık kod yazdı. Yani kanıtın %100 geçerli ve mantıksal olarak hatasız olduğu sistemi tarafından resmi olarak onaylandı. Matematik dünyası için tartışmaya kapalı, devasa bir güven damgası. Ve son bölümümüz. Matematik ve yapay zekanın geleceği. Olayı biraz daha genişlettiğimizde yeni bir ufuk çizgisiyle karşı karşıyayız. Bugün yapay zeka modelleri Horizon Math gibi zorlu çerçevelerle sürekli test ediliyor. Örneğin DeepMind'in araştırma yapay zekası Aletheia üzerinde yapılan bir denemede açık problemlere verilen cevapların yalnızca %6.5'inin işe yarar olduğu görüldü. Bu oran düşük gibi gelebilir ama bize şunu söylüyor. Yapay zeka henüz her şeyi bilen bir kahin değil, daha çok yorulmamak bilmeyen devasa bir asistan. Ve onun asıl süper gücü birbirinden tamamen alakasız görünen bilimsel disiplinler arasında o şok edici köprüyü kurabilmesi. Tıpkı sayılar teorisiyle Markov zincirlerini birleştirdiği gibi. Tüm bunların asıl önemi burada yatıyor işte. Matematik sadece kendi başına havada asılı duran soyut bir şey değil. Eğer yapay zeka böyle devasa matematiksel kör düğümleri çözebiliyorsa hemen ardından ilaç keşiflerindeki karmaşık yapılar, yeni nesil batarya kimyası, oda sıcaklığında çalışan süper iletkenler ve gelişmiş şifreleme algoritmaları da müthiş bir hızla evrim geçirecek demektir. Temel bilimlerdeki tek bir aydınlanma tüm pratik teknolojiyi ışık hızında ileri taşır. Bu olağanüstü incelemeyi şu soruyla noktalamak istiyorum. Eğer insanlığın 60 yıllık bir zihinsel engeli böylesine sıradan bir pazartesi öğleden sonrasında bu kadar basitçe aşılabiliyorsa, acaba şu an fizikte, kimyada, biyolojide veya tıpta dünyanın en zeki uzmanlarının ta en başında küçük bir yanlış yola saptığı ve bir yapay zekanın gelip o hatayı düzeltmesini bekleyen daha kaç tane alan var? Bunu bir düşünün. İncelememizi dinlediğiniz için teşekkürler. Merak etmeye devam edin.